Bugün çok büyük diye nitelendirdiğimiz birçok yazarın ilham kaynağı olan Victor Hugo, yazdığı eserler aracılığıyla herkesin ruhuna dokunmayı başarmıştır. Bir kitabını bitirip son sayfasını kapattıktan sonra hafızanıza uzun süre musallat olan derin karakterler ve düşünceler bırakmış, sevgiyi, umudu, zaferi, trajediyi ve aşkı en güzel biçimde ele almıştır. Eminim ki Jean Valjean, Cosette, Fantine, Quasimodo, Esmeralda ve Gilead gibi isimler hiç kitap okumamış olanların bile kulağına çalınmıştır. Çünkü bu isimler her ne kadar kurgusal karakterler olsa da toplumlar tarafından benimsenmiş ve yaşatılmıştır. Bu bölümde sizlere neden herkesin Victor Hugo okuması gerektiğini anlatmak istiyorum. Victor Hugo'nun kitapları insan davranışını derinlemesine ve incelikli bir yaklaşımla ele almak koşuluyla ahlak felsefesini incelemesiyle ünlüdür. Yazar, doğru ve yanlışın basit kavramlarından vazgeçerek kişilerin kusurlu kahramanlar olabileceklerini, iyilik ve cesaret eylemlerine muktedir olabileceklerini ve aynı zamanda günaha ve yozlaşmaya karşı da savunmasız olabileceklerini göstermeye çalışır. Yazarın felsefesinin kalbinde daha adil ve merhametli bir dünya kurmanın mümkün olduğunu gösteren bazı izler vardır. Bunu sağlayacak şey, insanların birbiriyle derin empati kurması ve şefkat duygusunu geliştirmesidir. O, insanların birbirine destek sağlamak için ahlaki sorumlulukları olduğunu ve iyilik ve cömertlik eylemlerinin bu hedefe ulaşmak için önemli olduğunu savunur. Victor Hugo, vicdani sorumluluğun karar alma sürecindeki muazzam yönlerini hikayeleştirir. Bireylerin sadece toplumun ya da otoritenin koyduğu kuralları takip etmek yerine kendi doğru ve yanlışlarını bulmasını ve ona göre hareket etmesi gerektiğini öne sürer. Bu fikir, Sefiller romanının baş kahramanı Jean Valjean'ın vicdani ikilemleriyle net bir şekilde ortaya konulmuştur. Yazarın etik felsefesi, eşitsizliği ve haksızlığı sürdüren toplumsal ve ekonomik sistemlere yönelik güçlü bir eleştiri içerir. Siyasi reform ve sosyal adalet için tutkuyla çalışan Victor Hugo, marjinalleştirilmiş ve baskı altında olan insanların deneyimlerini tasvir eder ve otorite tarafından dolaylı ya da doğrudan kurban edilen insanların yaşamlarını inceler. Victor Hugo kitaplarında bireyleri ve toplulukları şekillendiren toplumsal yapı ve kurumları inceler ve bu yapıların insanlar üzerinde nasıl baskıcı ve zararlı olabileceğini sık sık gözler önüne serer. İnsanlar için en önemli ve en aşağılayıcı şey yoksulluk ve sosyal eşitsizliktir. Sefiller, Deniz İşçileri ve Notre Dame'ın Kamburu gibi romanlar hem yoksul hem de marjinal grupların acılarını araştırırken sosyal ve ekonomik sistemleri yöneten yönetici erklerin ikiyüzlülüğünü açığa çıkarmıştır. Bu bakımdan yazar, dini kurumlar da dahil toplumun hayatını şekillendiren tüm gruplarla yüzleşmeye çalışmıştır. Sosyal adalet ve siyasi reform mücadelesi yazarın sadece edebi anlamda mücadele ettiği bir anlayış değildi. Yazar siyasete girip yazın dünyasında hedeflediği devrimci anlayışı gerçekte de ele almış, daha adil ve daha eşitlikçi bir toplumsal yapı için savaş vermiştir. Bir nevi yazar, Sefiller romanındaki genç devrimcilerin mücadelesini edebiyatın dışına taşımıştır. Eserlerinde sıklıkla toplum içinde kendi yerini arayan sorunlu insanlara odaklanmaktadır. Bu karakterler bireysel olarak amacını aramak için savaş vermektedir. Hiçbiri mükemmel olmadığı halde vicdani sorumluluğun baskısı altındadır. Böylece karakterler sosyal beklentilerin ve ön yargıların kendilerini şekillendirdiğini yaşayarak deneyimler ve olası trajik sonuçlara hazırlıklıdırlar. Sonuç olarak Victor Hugo'nun romanları yoksulluk ve sosyal eşitsizlik, siyasi reform, sosyal normlar ve insani erdemlerle güç dinamiklerini elde eden siyasi erklerin sosyolojik üstünlüğünü ele alan çok güçlü metinlerden oluşur. Bu da doğal olarak okurları adaletsizliğin sert gerçekleriyle yüzleşmeye ve daha adil ve eşitlikçi bir toplum inşa etmek için düşünmeye davet ediyor. Victor Hugo'nun kitapları her ne kadar ağırlıklı olarak sosyal adalet ve yoksulluk gibi temaları incelese de bu sorunların aslında insan psikolojisinin ve davranışlarının sonucunda ortaya çıktığını belirtir. Çünkü karakterlerin eylemlerini ve davranışlarını yönlendiren psikolojik etmenler bireysel deneyimlerin ve travmaların zihinsel ve duygusal tecrübeleriyle bağlantılıdır. Eserlerinde kimlik kavramı ve birey olma temaları hayattaki amacını anlamaya çalışan karakterleri göstermektedir. Bu kendini ve yaşamını keşfetme mücadelesi, Notre Dame'ın Kamburu kitabının baş kahramanı Quasimodo'nun
rahatsız edici fiziksel görünümü ve sosyal izolasyonuyla anlaşılabilir. Notre Dame'ın Kamburu kitabındaki insanlar ruh güzelliğinden ziyade dış görünüşlerine göre yargılanmaktadır. Victor Hugo, görünüşün aldatıcı olabileceğini ve insanları göründüğü şekliyle yargılamanın yargılanan kişiye adaletsizce davranılmasına ve hatta toplum tarafından dışlanmasına neden olabileceğini belirtmektedir. Victor Hugo'nun eserlerindeki bir diğer önemli psikolojik tema da aşk kavramı ve onun dönüştürücü etkisidir. Romanlarında sıklıkla sevginin zorlukları ve engelleri aşmak için çok önemli bir ilham verici motivasyon olduğunu gösterir. Bir başka önemli tema ise merhamettir. Vicdani bir gücün sebep olduğu merhamet, yazar için insanların davranışlarını değiştirebilecek çok önemli bir faktördür. Ki bu her iki temayı yine dünya edebiyatının en büyük romanı Sefiller'de çok net bir şekilde göstermiştir. Toparlayacak olursak, Victor Hugo'nun yapıtları benliğini arama ve toplumu keşfetme, aşkın ve merhametin dönüştürücü gücü, travma ve ıstırabın olumsuz etkileri ve ahlak ve vicdan gibi erdemlerin bireyler üzerinde bıraktığı karmaşık psikolojik temalara odaklanır. Yazar kitapları aracılığıyla okurlarını bu temalarla yüzleşmeye çağırırken insan ruhunun ne kadar karmaşık ve kompleks olduğunu göstermeyi amaçlamıştır. Bir yazarın büyüklüğü eserlerinin toplumlar üzerinde bıraktığı etkiyle ölçülebilir. Yaşadığı dönemde popüler olan yazar bugün halen eserleriyle anılabiliyorsa demek ki dünyanın en iyilerinden biri olmuştur diyebiliriz. Hele ki bu isim Victor Hugo'ysa onun ölümsüz bir yazar olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. İnsan haklarına tutkuyla bağlı olan yazar, yoksulluk, eşitsizlik ve otorite baskısı gibi konuları ele almıştı ve çalışmalarıyla farkındalık yaratarak reform savaşçılarının ilhamı oldu. Bir idam mahkumunun son günü romanıyla ölüm cezasına tepki gösteren Hugo, Fransız Ulusal Meclisi ve Senato üyesi olarak siyaset diliyle de görüşlerini dile getirdi. O, modern Fransız edebiyatının gelişmesinde çok önemli bir rol oynadı. Önceki dönemlerde kullanılan daha resmi dil yerine edebiyatta günlük dili kullanmanın ne derece etkili olduğunu gösterdi. Bunun yanında yapıtları defalarca tiyatroya, müzikale ve filme uyarlandı ve yazar dolaylı olarak sanata yön veren büyük bir insan olmayı başardı. O, dünya edebiyatının en büyük yazarlarından Shakespeare, Rousseau ve Voltaire'den etkilendi. Dostoyevski, Tolstoy, Camus ve Dickens gibi isimler de ondan etkilendi. Sevgi ve adaletin doğasından hayatın anlamına kadar insan varoluşunun temel sorunları üzerine güçlü düşünceler barındıran Victor Hugo kitapları sizi insan ruhunun en derin mücadelesine ve erdemlerin en yücesine taşımayı amaçlıyor. İçsel benliğimizi keşfetmekten daha fazlasını barındıran bu eserler, dünya hayatını ele alış şeklimizi kökünden değiştirerek sosyal adalet, vicdan, merhamet ve insan hakları gibi bir dolu önemli meselenin özüne inmemizi öğütlemekte. Victor Hugo'yu okumak, insanların değişime ve reforma açık olduğunu gösteren bir deneyimdir. Ufkumuzu genişletir, kalplerimize dokunur ve yaşadığımız dünyayı daha iyi hale getirmenin yollarını gösterir. Kalemini otoritenin baskıcı buyruklarına karşı direnmek için kullanan bu vizyoner yazar, toplumların ortak vicdanını uyandırma gücünün kendi elinde olduğunu anlatır. Güzellik ile vahşetin, aşk ile umutsuzluğun, nefret ile trajedinin dünyasına kapılmış biz okurlara, ezilmişlerin ve halen ezilmekte olanların hayatına empati yapmamızı sağlıyor. Çünkü cenazesi ilerlerken arkasından Jean Valjean diye bağıran halk kitlesi yanılmıyordu.